Şanslıyız ki vücudumuzda hasara karşı kendini yenileyebilen organlarımız var. Örneğin bağırsaklarımız, cildimiz, tırnaklarımız, saçımız, derimiz, epitel hücrelerimiz gibi. Ancak bir yandan da hayatımız boyunca bize eşlik eden çok önemli organlar, örneğin böbreklerimiz, kalbimiz ve beynimiz gibi maalesef yenilenme kapasitesine sahip değil. İdrar yolu enfeksiyonları özellikle böbreklerin tutulması açısından çok büyük risk teşkil etmekte. Böbreklerde idrar yolu enfeksiyonuna ikinci gelişen skarlar yani nedbe dokusu bir süre sonra böbrekte parenkim kaybı, yavaş yavaş ilerleyen yıllarla birlikte fonksiyon kaybına yol açabilmekte. İdrar yolu enfeksiyonu dediğimiz şey, egzojen yani dışsal organizmaların, örneğin bakteriler, virüsler gibi kan yoluyla veya idrar yoluyla direkt üriner sistem dediğimiz işeme sistemi, boşaltım sistemi üzerinde tutunmaları ve enfeksiyona sebebiyet vermeleri sonucunda ortaya çıkar. Bu enfeksiyonlar asendan yani yukarı doğru çıkan vasıftadır. Bununla kastımız nedir? Üretra dediğimiz en uçtaki idrar deliğinden ta yukarı kadar böbreklere kadar olan idrar sisteminde yavaş yavaş yukarı doğru çıkan bir enfeksiyon paterni sergilerler. Bunlarda bulgular çok değişiklik arz eder. Tutulum yerine göre başlangıçta idrar yapmada yanma ve zorlanma olabileceği gibi eğer bu idrar yolu enfeksiyonu gerçekten yükselmeyi becerebilir ve böbreği tutup piyelonefrit adını verdiğimiz böbrek enfeksiyonuna yol açabilirse bu sefer bulgular tamamıyla daha farklı sistemik bir hale gelebilir. Çocuklarda ve bebeklerde bulgular yaşa göre çok fazla değişiklik göstermekte. 1 yaşın altında bebeklerde hatta toddler dediğimiz emekleme dönemine kadar bulgular son derece muallak olabilmekte. Bu yüzden bunun tanısını koyabilmek için çok yüksek bir şüphe barındırmak gerekmekte. Büyük çocuklarda, buna okul öncesi çocuklar da dahil olmak üzere idrar yaparken yanma, yan ağrısı, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi semptomlar idrar yolu enfeksiyonunu işaret edebilecekken bebeklerde tam olarak kendilerini ifade edemedikleri için tanı böyle konmaz. Ne zaman şüphe etmek gerekmekte? Özellikle bebeklerde beslenmeden kesilme, iştahsızlık, büyüme ve gelişmenin durması, kabızlık, huzursuzluk gibi semptomlar bir araya geldiğinde, yüksek ateş ya da ateşin düşüklüğü gibi bulgular bu duruma eşlik ettiğinde o zaman idrar yolu enfeksiyonu ilk başlarda düşünülmesi gereken patolojilerden bir tanesi olmalı. Bunları aklımızda tutuyoruz çünkü başka türlü bunları yakalamanın çok da fazla bir yolu mevcut değil. Bunlardan şüphelendiğimizde bir sağlık merkezine başvuruyoruz ve gereken testler bu konuyla ilgili yapılıyor. İdrar yolu enfeksiyonları katabolizmayı yani yıkımı arttıran enfeksiyonlardır. Metabolizma hızlandığı için yavaş yavaş bütün enerji de bu yönde kullanılmaya başlar. Bu sebeple bebek iyi emiyor ve memeyi reddetmiyor bile olsa, yeterince anne sütü alıyor fakat kilo alamıyorsa o zaman idrar yolu enfeksiyonlarından mutlaka şüphelenmek ve bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Böbrekler kendilerinin onarma kapasitesine sahip değiller diye konuşmuştuk ve idrar yolu enfeksiyonları da evet kalıcı hasarlar verebilir maalesef. Bu hasarlar piyelonefrit adını verdiğimiz idrar yolu enfeksiyonları ile birlikte böbrek enfeksiyonlarında parenkimin kaybı, skar dokusu, nedbe oluşumuyla karşımıza çıkar. Peki bunları önlemenin bir yolu var mı? Bunları önlemenin yolu en başta erken teşhis ve şüphelenmektir. Bu teşhisi koyduktan sonra özellikle birden daha fazla kez idrar yolu enfeksiyonu geçiren bebek ve çocuklarda bu dönem dikkatlice irdelenmeli, yavaş yavaş basamak basamak tanısal yöntemlere ağırlık verilmeli. Tabii bu tanıyı koyma aşamasında bebeğin sağlığı da ekarte edilmeden süpresyon dozunda yani baskılama dozunda düşük dozlarda antibiyotik tedavisiyle bebek ya da çocuk koruma altına alınmalıdır. Bu şekilde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında bir başka enfeksiyonun piyelonefrit atağı yaparak böbreğe hasar vermesi engellenebilir. Eğer yapılan tetkiklerde anatomik herhangi bir problem saptanabilecek olursa, ortaya çıkacak olursa o zaman bunun tedavisi de cerrahi olarak bu durumun düzeltilmesi şeklinde ilerlemek olacaktır. Sadece bebek ve çocuklarda bulguların, semptomların varlığı idrar yolunu parmakla göstermek için maalesef yeterli değil. Bunlar için kesin tanının konması için de bazı tetkikler ve ilerlemeler basamak basamak yapılmalı. En başta bebeğin ya da küçük çocuğun idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini düşünüyorsak, böyle bir olasılık varsa yapılması gereken şey idrar için basit bir test almaktır. Bu basit idrar testinde proteinlerin varlığı, bazı kristallerin varlığı, lökosit adını verdiğimiz enfeksiyonda insan vücudunda savaşçı hücrelerin idrarda görülmesi ve bunların kümeler halinde görülmesi, bunlarla beraber mikroskop altında bazen pakeler halinde bol miktarda bakteriyüri dediğimiz bakterilerin kompozit bir şekilde görülmesi de idrar yolu enfeksiyonu tanısı konmasında yardımcıdır. İdrar testimizde
Sonuç pozitif olarak geldi. O zaman yapılması gereken şey idrar kültürü almak ve kültürde bir bakterinin ürediğini, koloni olarak sayıca ne kadar ürediğini göstermek gerekiyor. Sadece üreme değil, aynı zamanda bu bakterinin hangi antibiyotiklerle suprese edilebileceği, baskılanıp tedavi edilebileceği de sensitivite testiyle çalışılmalıdır. Bazı antibiyotikler bazı bakterileri etki ederken diğer bakterileri etkileri azdır ya da düşüktür ya da hiç yoktur. Bu sebeple bunlar da çalışıldıktan sonra uygun tedavi düzenlenebilir. Birden daha fazla kez tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında görüntüleme yöntemlerine de ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle üriner sisteme ait, idrar yollarına ait ultrasonlar bize altta yatan anatomik bir problemle ilgili ipuçları verebilmektedir. Ultrasonda bir patoloji saptadığımızda ya da yeterli görmediğimizde ilaçlı filmler, kontrastlı filmler, işeme grafileri, voiding sistoüretrografi gibi böbreğe ait sintigrafiler, böbrek parankimini ya da bir yerlerde obstrüksiyon olup tıkanma olup olmadığını, idrarın rahat akıp akmadığını bize göstermekte çok faydalıdır. Sintigrafiler için örnekler DMSA ve DTPA olarak sayılabilir. İşeme eğitimi özellikle küçük çocuklarda çok önemli. Okul çağındaki çocuklarda çok önemli. Hatta daha ilerleyen dönemlerde genç erişkinlik dönemlerinde de mutlaka edilmesi gereken bir eğitim şekli. Burada kastedilen şey işeme eğitimiyle bezin terk edilmesi ve işeme eğitimiyle beraber idrarın tutulması değil tabii ki. İşeme eğitimi olarak adlandırdığımız şey çocuğun idrarı geldiği zaman, idrara sıkıştığı zaman mutlaka tuvalete gitmesi ve idrarını boşaltması. Bunu kabaca çocuklarda 2 ya da 3 saatte bir aralıklarla fraksiyone işeme adını verdiğimiz yöntemlerle idrarını boşaltması, mesanesini rahatlatması olarak nitelendirebiliriz. Artık yüzyılımızda çocuklar çok fazla meşguller, oyuna çok fazla dalıyorlar ya da hijyen konusunda çok duyarlı bir toplum olduğumuz için her çocuk her tuvalete gitmiyor maalesef. Ancak burada bilinmesi gereken bir şey var. Tuvaletler evet hijyen açısından denetlenmeli, bütün hijyenik koşullar sağlanmalı. Bir yandan idrar yolu enfeksiyonunda kötü tuvaletlerden kapılmaz. Bunu bilmek gerekiyor. Hijyen yüzdesi düşük olan mekanlarda ve tuvaletlerde daha çok gastrointestinal sisteme ait, mide bağırsak sistemlerine ait enfeksiyonlar kapılabileceği gibi üriner sisteme ait problemler eğer çocuk tuvalete gitmezse kapılır. Yani eskilerin atalarımızın söylediği gibi aslında akan su pislik tutmaz lafı biraz da bizim konumuz için de geçerli. Çocuk idrarını boşalttıkça bu patojenleri de dışarı atacak ve idrar yolu enfeksiyonu geçirme ihtimali de azalacaktır. İdrarını sık şekilde boşaltan ve hidrasyonu iyi, yani gün içerisinde su alımı, sıvı alımı iyi olan çocuklarda idrar bakterileri ve diğer patolojik organizmaları akışla beraber atacağı için idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanmaları, bunların sıklığı çok daha azalacaktır. Kabızlık idrar yolu enfeksiyonlarının aslında kısır döngüye sahip bir başka konu. Uçtaki bağırsaklar, distal bağırsaklar dediğimiz kolonik segmentler içerisindeki kakaların mesaneye baskı yapmasıyla, idrar torbasına baskı yapmasıyla çocukların idrarını boşaltmalarını zorlaştırabilir. Bu da staz dediğimiz idrarın durmasına ve patojenlerin daha fazla üremesine yol açar. Yani kabızlık idrar yolu enfeksiyonlarında kötü bir faktör. Bir yandan idrar yolu enfeksiyonuna sahip çocuklar işemelerini geciktirdiklerinde aynı zamanda kaka yapmayı da geciktirirler. Ve bu da kabızlığa ekstradan katkıda bulunur. Bu da kısır döngüye katkı sağlar. Bir yerde hem idrar yolunun enfeksiyonlarının ortadan kaldırılması hem de kabızlığın giderilmesi için idrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesi çocuğun sık sık tuvalete gitmesi gerekmektedir. Antenatal hidronefroz yani anne karnında fetusun bebeğin böbreklerinin şişmesi demek, toplayıcı sistemde bir problemin olabileceğinin ipuçlarını gösterir bize. Özellikle son yıllarda prenatal dönemde, hamilelik döneminde yapılan ultrason miktarının daha fazla artmış olmasıyla birlikte bu bebekler daha fazla sıklıkla rastlanıyor. Burada aslında korkacağımız çok da fazla bir durum yok. Çünkü bunların çoğunluğu aslında doğumla birlikte, doğum sonrasında ufak hidronefrozlar kendiliğinden geçmekte. Ancak belirli bir oranın üzerindeki hidronefroz yani böbrek genişlemeleri mutlaka takibi hak ederler. Doğumla birlikte bebek doğduktan sonra basit idrar testleri, aylık olarak hesaplanan ölçümler, ultrasonlar bize hidronefrozun ne yönde gittiğini ve sebebi hakkında ipuçları vermektedir. Antenatal hidronefrozda bu genişlemeyi yapan sebepler tıkanıklığa bağlı sebepler olabileceği gibi vezikoureter reflü adını verdiğimiz mesaneden böbreklere doğru kaçak olarak adlandırılan patoloji hastalıkta da görülebilir. Tıkanıklıklar ya üreteropelvik bölge dediğimiz o böbrekteki toplayıcı sistemin açıldığı, üreteri açıldığı yerde olabileceği gibi ta uçta üreterin mesaneye açıldığı hatta üretradaki tıkanıklıklar da böbreklerde genişlemeye, şişmeye sebep olabilecektir. Reflü konusu günümüzde artık iyi bilinen konulardan bir tanesi. Neden popülerize oldu? Gastroözofajal reflü yani mideden
yemek borusuna ve ağza doğru olan reflü sebebiyle popülarite kazandı. Ancak reflü tıp dilinde aslında vücut içerisindeki sıvıların gitmeleri gereken yönden tam tersi yönde gitmeleri anlamına geliyor. Yani ne oluyor? Midedeki sıvı yukarı doğru gidiyor, bağırsaklara doğru gitmek yerine. Aynen toplayıcı sistem, üriner sistemde olan idrarın aslında mesaneye ve üretreye yol alması gerektiği gibi buradaki reflü mesane içindeki fazla olan idrarın yavaş yavaş üretere ve oradan yukarı doğru böbreklere doğru geri kaçması anlamına gelmekte. Burada patolojik olan şey nedir? Neden bu problem yaratmakta? Birincisi sistem bu şekilde tasarlanmamış. İdrarı atmak üzerine kurulu bir sistem var. İkincisi buradaki idrar bir süre sonra yeniden mesaneye giriyor ve stazla karşılıyor, yani doygunlukla karşılaşıyor. Ve bu da idrar yolu enfeksiyonu için bir başka faktör aslında. Bir başka bunun kötü yanı, idrarın yukarı doğru çıkarken yüksek basınçla beraber böbreklere ve toplayıcı sisteme basınç kökenli bir zarar vermesi ve parenkim kaybı yaratması. Vezikoureter reflü sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ile birlikte bir bakterinin mesaneden alınıp böbreğe kendi elimizle teslim etmektir aslında. Bunu ortaya koymak için testlerimiz mevcut olduğu gibi erken dönemde saptamak ve böbrek yetmezliğini, bu riski ortadan kaldırmak gerekmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir olasılıkla kronik böbrek yetmezliğinde diyalizdeki hastalar aslında böbrek kaynaklı sebeplerle böbreklerini kaybederken ülkemizde maalesef erişkinlik döneminde kronik böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz ünitelerinde bulunan hastalar maalesef ki önlenebilir sebeplerle böbreklerini kaybetmişlerdir. Vezikoureter reflü ve sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da böbreklerin kayıplarında aslında birinci sırada yer almaktadır. Konuyla ilgili görüşlerinizi ve yorumları, hatta sorularınızı aşağıda yorum olarak paylaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve esenlikli günler diliyorum.